Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine rengarenk ve böyle keyifli bir proje var. Bu minik çiçeklerle bir bebe yaka projesi yapacağız. Bu çiçekler benim önceden yaptığım, diğer projelerimden arta kalan çiçekler. Siz de dilerseniz evdeki biriken çeşitli motiflerinizi, minik motiflerinizi bu projede değerlendirebilirsiniz. Ya da böyle minik çiçeklerden örerek yine bu projeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu çiçekleri yapmak için kullandığım ipler bunlar arkadaşlar. Bunlar dantel iplikleri. Çeşitli markaların böyle A ipi kalınlığındaki ipler. Bu çiçeklerin yapımı için birçok video var arkadaşlar YouTube kanallarında. Tığ işi çiçek yapımı diye arattırdığınızda pek çok model çıkıyor. Pinterest'te de var böyle şablonlar. Bebe yakanın yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, proje için öncelikle bir bebe yaka kalıbı hazırlamamız lazım. Bunun için çok basit bir yöntem göstereceğim. Tencere kapağı kullanıyoruz böyle. Şimdi bu tencere kapağının çapını vereyim. Şöyle bakın arkadaşlar, 19 santim çapında bir tencere kapağı işimizi görecek. Evet, kapağı böyle kumaşın üzerine yerleştiriyoruz şu şekilde. Şimdi cetvelimizi tepe noktasına koyuyoruz. Şöyle 14 santimlik bir açıklık bırakacağız buradan. Pardon. Şöyle bakın, 7 santim şu tam orta noktaya geliyor. Burada 7 santim var. Burada da 14 santimi baz alacağız. Şöyle iki tane kalem koyuyorum. Şu şekilde. Şurada da 14 santimin geldiği yere kalem koydum. Bakın. Şöyle. Burada 14 santim. Şimdi bunun etrafından çizim yapacağız. Bakın. Şu kalemi koyduğum yerden çiziyorum. Şöyle ve diğer kalemi koyduğum yere kadar. Evet. Bakın şöyle bir açıklık yaptım. Bu yaka açıklık mesafesi. Şimdi bakın şuradan 8 santim. Şu 8'i işaret koyuyorum. Şöyle. Sonra bu şekilde tutarak devam edeceğim. Sonra bu çizgileri birleştireceğim. Evet, şimdi bütün etrafına bakın işaret koydum. Şimdi o işaretleri birleştireceğiz. Şöyle çizerek yakamızın kalıbı oluşuyor. Şimdi şu kısımları şöyle birleştiriyorum. Sonra burayı yuvarlatacağız. Dilerseniz böyle köşeli olarak da kullanabilirsiniz yakayı, ama ben biraz yuvarlatacağım. Sonrasında şöyle birleştirelim. Evet. Şimdi yakamızı keselim. Evet. Yaka kalıbımız hazır sayılır. Bir tek şu uç kısmını biraz yuvarlatacağım. Siz dilerseniz böyle köşeli olarak kullanabilirsiniz. Şöyle tam ortadan katlayayım. Şu şekilde katladım. Evet. Şu kısma şöyle hafif bir yuvarlatma yapıyorum. Evet. İki parçayı birden kesiyoruz. Şimdi bunu kalıp olarak kullanacağız demiştim. Çiçeklerimizi bunun üstüne yerleştireceğiz. Evet. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Çiçekleri böyle düz olarak değil, ters olarak yerleştirelim. Çünkü tersinden birbirine dikerek birleştireceğiz. Dikiş izi yakanın altında kalmış olacak. Şöyle bitişik olacak şekilde iğneliyoruz. Evet. Hiç açıklık kalmayacak şekilde birbirlerine dikeceğiz çünkü. Böyle üst üste de gelebilir. Bu şekilde bütün motifleri yakanın üstüne iğneleyelim.
Evet arkadaşlar, motiflerin hepsini bu çıkardığım kumaş kalıbın üzerine iğneledim. Böyle sıkı sıkı, bakın, terslerinden. Şöyle hepsi iğnelenmiş vaziyette. Evet, şimdi bunları birbirine dikerek yakamızı tamamlayacağız. Evet, şöyle bir dantel ipliği kullanıyorum, 50 numara, sağlam olması açısından. Tek kat iplikle dikeceğim. Şöyle her birini birbirine dikerek ilerliyoruz. İşte ipimizi gerektiği yerde koparıp düğümleyip yeni baştan başlıyoruz. Hani ip koparmadan bunları hepsini dikmek mümkün değil. Şöyle bakın, sıkı sıkı dikiyorum. Evet, bu şekilde bütün motifleri birbirine dikelim. Alttaki kumaşa değdirmiyoruz arkadaşlar. Kumaşı dikmiyoruz. Kumaşı sonrasında çıkaracağız. Onu kalıp olarak kullandık. Sadece motifleri birbirine dikiyoruz. Evet. Bakın, kumaşa hiç değdirmiyorum. Direkt motifi tutturuyorum. Kumaşa tutturmuyorum. Evet. Böyle devam edelim. Motiflerimiz birbirine dikelim. Evet arkadaşlar, motifleri birbirine diktim. Böyle çok tatlı bir yaka oldu. Şöyle bakın. Bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Birbirine diktim. Burası düz tarafı. Şurası tersi. Tersinden diktik. Evet. Şimdi bir miktar da şöyle çiçek arttı. Onlarla da birazdan böyle bir toka yapacağım. Evet. Şimdi şu kenarlarda gördüğünüz gibi hafif girinti çıkıntılar var arkadaşlar. Onları düzeltmek için bir şey yapacağız. Kordon yapacağız yine tığla. Dümdüz bir kontür çekmiş olacağız. Şimdi onu yapalım. Evet, evdeki iplikleri değerlendiriyorum. Şöyle 2 tane 50 numara ipim vardı, dantel ipim. Onları 2 kat olarak kullanıyorum. Şöyle A ipi kalınlığına geliyor. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Şöyle bakın, şurada mesela boşluk var. Önce zincirle buraları düzleştireceğim. Sonra zincirin üzerine sık iğne yapacağım. O şekilde kordon yapmış olacağız. Bir, iki zincir çektim. Bakın, şu aranın boşluğuna yetecek kadar düşünerek 2 zincir çektim. Şöyle şurayla kıstırıyorum. Evet, bakın, burayı düzleştirmiş oldum. Devam edelim şu yaprağın tepesinden. Evet, şimdi şu boşluğa geldik. Yine 2 zincir çekerek burayı da doldurabilirim. Şöyle geldim. Bakın, doldurdum orayı da. Oldukça kolay. Evet, yaprağın üstüne sık iğne ile geçelim. Evet, şimdi burada bayağı bir şey var, boşluk var. Orayı da şöyle yapacağım. 1-2 zincir çekip şuraya batıp böyle trabzan şeklinde dolduracağım. 1-2 zincir çektim gene şuraya. Bunları hep göz kararı yapıyorum. Böyle bakarak. Bakın, doldurdum. 1-2 zincir çekip şuraya geldim. Evet. Buradan ipimizi koparıp, çünkü burada bir boşluk yok. Evet, burada ipi kopardım. Şimdi devam ediyorum. Evet, şuradan yeniden başladım. Bakın, burada da bir miktar şöyle boşluk var. Orayı da düzenleyeceğiz. 1-2 zincir çekip şöyle direkt şuraya
kapatabilirim. Evet, bakın. Bu şekilde. Buradan devam edelim. Şöyle sık iğneyle. Şuradan bir iki zincir çekip şuraya geçiyorum. Evet, böyle bakın bu şekilde boşlukları doldurarak kenarın düzleşmesini sağlıyoruz. Sonra üstüne sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, yakamız tamamlandı. Böyle bakın, kenarlarını da zincirin üzerine bir sıra sık iğne yaptım. Gayet güzel bir şekilde tamamladık. Şimdi bir buhar ütüsü yapacağım. Ütüyü hiç değdirmeden sadece buharını vereceğim. Daha güzel olacak. Uç kısımlara da böyle dantel ipiyle ince kordon yaptım. Şimdi bir miktar böyle çiçek arttı. Onlarla da toka yapacağım. Şu aparatı kullanarak bu çiçekleri böyle sıcak silikonla üzerine şöyle yapıştıracağım. Evet, şimdi ütümüzü yapalım. Evet arkadaşlar, buhar ütüsü de yaptım yakamıza. Böyle çok düzgün oldu. Şöyle bakalım. Evet. Artan motiflerle de şöyle tokanın üstüne yapıştırdım. Bu da böyle bir toka oldu. Şöyle. Evet, yakamızın giysi üzerindeki görünüşü de böyle arkadaşlar. Böyle tam yazlık, baharlık, cıvıl cıvıl, neşeli bir yaka oldu. Evet, arkası da bu şekilde görünüyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.